gökyüzünde korku vardı. Öyle bir olay yaşanmıştı ki, bazı rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam bile dehşet içinde şöyle dua etmişti. Allah'ım beni helak etme. Düşünsenize, meleklerin en büyüğü, Allah'a en yakın olanı böyle bir korku yaşıyor. Ne olmuştu da gök ehli bile sarsılmıştı? Bu olayın merkezinde ise insanlığın en büyük imtihanlarından birini anlatan çok ürkütücü bir kıssa vardı. Öyle bir kıssa ki insanın kendi nefsine neden asla güvenmemesi gerektiğini gösteriyor. Ve anlatılanlara göre her şey masum görünen bir sorgulamayla başladı. Selamun aleyküm gönül dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rivayetlere göre bir dönem yeryüzünde günahlar çok artmıştı. İnsanlar kötülük yapıyor, zulüm işliyor, nefslerinin peşinden gidiyordu. Bu durumu gören melekler, insan neden bu kadar günah işler, nasıl olur da Allah'ın emirlerine karşı gelir diye düşünüyordu. Ama onlar nefsin ağırlığını yaşamıyordu. Açlık, öfke, kıskançlık, arzu, dünya tutkusu. Ve işte tam burada çok büyük bir imtihan başladı. Harut ve Marut adlı iki melek Allah Teala'ya bizi de yeryüzüne gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumuzu gösterelim dediler. Allah onlara siz yapamazsınız. Sizi o şekilde yaratmadım der. Melekler ısrar edince Allah onlara müsaade verir. Ama aynı zamanda meleklere nefsi de verir. Elbette bu bir imtihandı. Olacaklar insanın kaderini şekillendirecekti. Allah Teala iki özel meleğini yeryüzüne gönderdi. Ama artık bir fark vardı. Onlara insanlara ait bazı duygular da verilmişti. Başlangıçta her şey normal görünüyordu. Doğruyu anlatıyorlar, adaletli davranıyorlar, insanlara örnek oluyorlardı. Olayların yönü kısa bir zaman sonra değişmeye başladı. Bakara suresi 102. ayetinde açıklandığı üzere bu iki melek kaldıkları zaman zarfında insanlara sihir ve büyü öğrettiler. İnsanların arasında fitneye sebep oldular. Ve daha neler neler. Nefs insanı bir anda düşürmez. Önce küçük tavizler verdirir. Sonra insan kendi çizgisinden uzaklaşmaya başlar. Ve bazen insan asla yapmam dediği şeyleri yaparken bulur kendini. İşte bu olaydan sonra Yüce Allah iki meleğini tekrar yukarı çeker. Olaylar karşısında gök ehlinin büyük bir şaşkınlık yaşadığı rivayet edilir. Nasıl yaşamasınlar ki? Bu sonuç gök ehlinin hiç beklemediği bir sonuçtu. Ve bazı anlatımlarda rivayet edilir ki bu olayın büyüklüğü karşısında Cebrail aleyhisselamın bile korkuya kapıldığı söylenir. Allah'ım beni helak etme. Çünkü burada verilen mesaj çok büyüktü. Hiç kimse kendi nefsinden tamamen emin olmamalı. Ben asla düşmem. Ben böyle hata yapmam. Ben kontrol ederim. Ama şartlar değiştiğinde, nefis devreye girdiğinde insan hiç beklemediği şekilde değişebilir. Bugün bile Harut ve Marut'un hikayesi anlatıldığında insanların ürpermesinin sebebi bu. Çünkü bu kıssa sadece geçmişte yaşanan bir olay değil, insanın kendi içindeki savaşı anlatıyor. Peki sizce insanı en çok düşüren şey nedir? Kibir mi, haset mi, yoksa bana bir şey olmaz düşüncesi mi? Yorumlarda buluşalım. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki gizem dolu videoda buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.